Arkadaşlar merhaba, Gamer Papers kanalındasınız. Bugün sizlere harika bir FM Mobile taktiğiyle geliyorum. Bu taktik işinize çok yarayacak. Bu özel taktikle sadece maç kazanmayacaksınız, adeta gol olup yağacaksınız. Videoma ve içeriğime geçmeden önce kanalımızı beğenmeyi, çanı, bildirimi açmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar taktiğimin içeriğine geçmeden önce size bilgilendirme yapayım. Bu taktiği böyle abuk subuk takımlarla kullanmayın. Çünkü bol gollü ve hücum taktiği yapıyoruz. O yüzden küme düşmeye oynayan, güçsüz bir takım seçtiyseniz bu taktik size uygun değil. Ya ligi domine edebildiğiniz bir takımda bunu kullanın ya da sizden çok güçsüz rakiplere karşı kullanın. Onu öncelikle söylüyorum. Arkadaşlar ben bu taktiği şu an Real Sociedad'da kullanıyorum. Real Sociedad tam La Liga'nın belki tepe bir takımı değil ama sonuçta ligindeki en iyi 5-6 takımdan biri. O yüzden de La Liga'da benim altımda en az 10-15 tane takım var. Bu taktiği rahatlıkla kullanabileceğim. Ben de onlara karşı rahatlıkla kullanıyorum bu taktiği ve çok da verim alıyorum. Özellikle de bol gol seviyorsanız, heyecanlı maçlar istiyorsanız tam sizlik bir taktik. Taktik kısmına geçeyim. Taktiğimiz 4-2-3-1. Klasik bir taktik. Bir farkı yok. Burada benim özellikle yaptığım şey kanat beklerimiz. Yani normal beklerimizi kanat bek olarak kullanıyorum. Stoperlerimin ikisi standart stoper ama siz isterseniz birini pasör stoper olarak da kullanabilirsiniz. Zaten pres taktiği bu. O yüzden de pres taktiklerinde çok stoperimizin pasör olup olmaması bizi çok ilgilendirmiyor. Burada önemli olan şey savunmadaki oyuncuların pres gücünü önde tutup hızlıca topu kapıp hemen hücuma çıkarttırmamız. O yüzden pasör stoperle çok ihtiyacımız olmayacak. Orta sahamızda bir oyuncuyu kesinlikle iki yönlü orta saha, box to box kullanıyoruz. Bir tane 8 numaramız var. 2 tane kanat forvetimiz, bir 10 numaramız ve pivot santraforumuz duruyor. Bu taktikte bizim en çok gol aradığımız kişiler kanat oyuncularımız. Yani 2 tane kanat forvetimiz ve pivot santraforumuz. Zaten beklerimizi kanat bek kullandığımız için bu oyuncular kanattan devam ediyor ve kanattan ortalarla gol bulmaya onlar yöneliyorlar. Biz ise kanat forvetlerimizi takımın içeri çekip aslında ön tarafta bir anda 3 forvetli bir sisteme dönüyoruz. Bu taktikte Kubo'yu mesela ben 10 numara olarak kullanıyorum. 10 numara kullanma sebebim şu. Bu oyuncu ofansif oyun kurucu olarak da kullanabiliriz. O da saçma değil. Ama dikkat ederseniz burada diyor ki rakip savunmanın ve orta saha arasındaki boşluklara sızmasıyla ofansif oyun kurucuya benzer görevdedir. Ancak savunmada çok daha az görev alır ve rakip takım topa sahip olduğunda sürekli boş alanlara hareketlenir. Bu tarz oyuncular yani 10 numara oyuncuların en büyük özelliği çizgi olmadan kendilerini orta sahada 360 derece oyun görüşü olup kendilerini aslında bir tarafa yaslamadan geniş alanda iş bitirici olmaları. O yüzden de 10 numara kullanmanız halinde bu oyuncu daha çok servislere girecektir ve bulduğu boşlukları alanlardan hemen kanat forvetlerimize ve santraforumuza daha çok gol buldurmaya çalışacaktır. O yüzden ofansif oyun kurucu veya 10 numara sistemimizi bozmuyoruz burada. Forvetimi ben pivot santrafor olarak kullanıyorum. Hedef forvet olarak geçiyor. Ama normalde fırsatçı golcünüz varsa takımınızda çok iyi. Mesela fırsatçı golcü olarak da kullanabilirsiniz ama ben bu tarz takımlarda özellikle de kanatlardan bu kadar hücum ettiğimiz noktada pivot bir santraforun bizim işimize daha çok yarayacağını test ettim. Oyun şeklimize geldiğimizde zaten yüklen oynuyoruz. Yani bayağı bir yükleniyor bu takım ve çok gol arıyor. Genişliğimiz dengeli. Orayı çok değiştirmemize gerek yok. Tempomuzu hızlı da yapabilirsiniz ama ben normal tutmayı istedim. Çünkü maçın sonuna kadar zaten çok hücumcu devam ediyoruz ve tempoyu hızlı tutarsak bu sefer oyuncularımızın kondisyonundan çok yiyeceğiz. O yüzden normal tutalım. Bu takım yaratıcı özgürlüğünde kesinlikle ve kesinlikle yaratıcı oynamalı. Zaten videonun başında da abuk subuk takım dediklerim aslında yaratıcılığı düşük takımlardı. Yani Guardiola hiçbir zaman elindeki kötü bir oyuncuyla veya yaratıcılığı eksik bir oyuncuyla bu tarz taktikler oynamıyor. Bu tarz cüretkar taktiklerde yaratıcı oynatmak zorundasınız. O yüzden de takımınızdaki oyuncuların genel ağırlıkla hep yaratıcılığının yüksek olması ve iş bitirici oyunculardan olmaları gerekiyor. O yüzden yaratıcılığımızı bozmuyoruz. Savunmamızı dikkat ederseniz çok önde kuruyorum. Bayağı bir yüksekte. Pres her yerde. Topa hamlelerimiz tedbirli. Offside taktiği tutabilirsiniz. Yani bu taktikte uygun ama ben çok kullanmayı denemiyorum. Zaman geçirme zaten kesinlikle kullanmıyoruz. Hücum kısmında 3. bölgede beklerimizi ileri çıkart dediğimizde aslında
aslında bu kanat bekleri neden kullandığımızda hücum stilimizde ortaya çıkıyor. Bekleri ileri çıkarttığımız için 3. bölgede şut atmak yerine ceza sahasına da yığdığımız için rakibi biz orada presi başlatıp topu kapıp ondan sonra kanatlarımızla, forvetlerimizle, beklerimizle oraya yığılıp sonra başlıyoruz işte orada ara toplar atmaya, ortalar kesmeye. Çünkü paslaşma tarzımız da karışık. Hiç gerek yok. Kafanıza karıştırmayın. Kısa, direkt, uzuna gerek yok. Bu takım zaten yaratıcı bir takım olmak zorunda. Yaratıcı oyunculara da 3. bölgede özgürlük tanımak gerekiyor. Pas odağımız da karışık kalsın. Bu taktikte en önemli şeylerden biri kaleci hiçbir zaman bu tarz taktiklerde oyunu uzun başlatmamalı. Çünkü biz zaten topu ayağımıza tutmak istiyoruz ve kaleciden gidecek bir topun yanlış yere gitmesi bizim oradaki pres gücümüzü düşürebilir. Mobil oyunlar içinde şöyle kısa bir araya bir bilgi vereyim. Mobil oyunlarda, özellikle mobil oyunlarda yine FM Mobile maşallah var, yani Sega'nın çok detaylı bir oyun yapmış. O okey. Ama tabii ki de bir Football Manager normal oyunla kıyaslarsanız çok daha basit bir oyun. Bu tarz oyunlarda doğru bir sistem kurarsanız, kafanıza bir mantalite kurup onu uygularsanız özellikle mobil oyunlardan daha iyi dönüş alırsınız. O yüzden kafanızda bir plan belirleyin. Bu planın dışına çok çıkmamaya çalışın. Her zaman bir B planınız olsun. Yani ben şimdi gidip Real Madrid deplasmanında bunu denemem çok gereksiz. Ama ben bunu niye böyle kullanıyorum? Veya Sociedad abi, iyi takım, güçlü takım. Bu tarz takımlarla ben en az 13-14 takıma bu dizilişi kullanıp hem bol gol kovalayacağım, keyif alacağım hem de kazanma ihtimalimi de arttırmış oluyorum. Buradaki iki detaydan biri, onları da hemen söyleyeyim. İki yönlü orta sahalarımızda, hemen şöyle bir as takımımıza gelelim. İki yönlü orta sahalarda en önemli olan şeylerden biri top kapmasıdır, karar almasıdır, gücüdür ve pozisyon almasıdır. Dikkat ederseniz oyuncunun top kapması 15, karar alması 15, gücü 14, pozisyon alması da 13. Yani ben aslında bu işi iyi yapmışım. Bu adam burada doğru bir şekilde yönlendirmiş. Tekrardan girip mesela 10 numara oyuncumuza bakıyoruz. Burada yine yaratıcılık, karar alma, hareketlilik, pas gibi özellikler çok önemli bu tarz takımlarda. Kurduğum oyunculara dikkat ederseniz mesela Merino'ya da gelip bakalım. Yine karar alması ve yaratıcılığı yüksek bir oyuncu. Hem de dayanıklılık ve gücü de çok yüksek. Bu takımda hem dayanıklılık, gücünüz çok yüksek olacak hem de karar alma ve yaratıcılık tarzı şeylerin yüksek kalması gerekiyor ki oyuncu, hızlı oynuyoruz çünkü. Oyuncu hemen doğru kararlar vermeli, hemen uygulamalı ve işi bitirmeli. Forvet için dediğim gibi iki unsur kullanabilirsiniz ama onun dışında verdiğim tarzın çok dışına çıkmanıza da gerek yok. Bu taktiği bu tarz bir takımla kurgularsanız hem bol gol atacağınızdan hem de çok güzel sonuçlar alacağınızdan eminim. Arkadaşlar FM Mobile'da benim kullandığım taktik buydu. Sizde kullandığınız taktikler varsa veya farklı taktiklerle neler kurgulayabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bana yorumlar kısmından ulaşın. Ben de sizin gönderdiğiniz taktikler üzerinden de kendimce bir çalışmalar yapıp yeni videolarda çekerim. Özellikle sizden gelen dönüşlerle birlikte video çekmek daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle interaktif devam edelim. Web sitemizde güncel FM ile ilgili birçok yazı çıkıyoruz. Onları takip edebilirsiniz. Sosyal medyalarımızda güzel içeriklerimiz oluyor. Onları da lütfen takip edin. Videolarımızı likelayın. Kanalımıza da abone olun. Zili, bildirimi hepsini açın. Bizi de destekleyin lütfen. Yepyeni futbol içeriklerinde ve birçok içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.